Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda bir takipçimin isteği olan bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, ben bu motifleri yaparken Alize Cotton Gold'un şöyle göstereyim sizlere, bu renklerini kullandım. Tığ olarak ise 3 milim tığ kullandım. Bunu 2 renkli de yapabilirsiniz, 3 renkli de, yani bu renk tercihi tamamen size ait. Bir de şunu söylemek isterim arkadaşlarım, bu parçayı ben ütüledim. Buhar ütüsü yaptım. Bakın daha düz bir şekilde duruyor. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz böyle kabarık bir şekilde kullanabileceğiniz bir motif çalışmasını gelin hep birlikte örelim arkadaşlarım. Öncelikle bir tane şu şekilde halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Daha sonra bu halkamdan şöyle tutup buraya 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sonra sıkılaştırıyorum şöyle iyice ve buradan giriş yapıyorum. Bu ipimi de yukarıya alıyorum. Alttan götüreceğim şimdi. Şu şekilde bir orta yerini yapıyoruz. Sonra sarı ipimize geçiyoruz. Tabii kullanacağınız renkler değişebilir arkadaşlarım. 2 renk bile yapabilirsiniz. Şöyle bağladım. Şöyle biraz çekiyorum ve üçünü birlikte tutuyorum. Hemen bu yan tarafa geçiyorum. Şöyle bakın, yandaki sık iğnemin üzerine geçiş yaptım. Şöyle alıyorum arkadan hemen aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde arada bir zincir çekiyorum, devam ediyorum. Bunların her birisinin içerisine ikişer tane olmak üzere ikili trabzanlar yapıyoruz. Şöyle 1 2 bir zincir çekelim arada, daha rahat ediyoruz. Şöyle 1 2, bakın 2 2 dolduruyoruz şimdi buraları. Toplam 16 tane bu şekilde yerimiz olacak arkadaşlar. Şu fazla iplerimizi de keselim. 1 2, evet, şunu keselim. Sonra bir zincirimizi çekip devam edelim. 1 2, evet, son yere geldim. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum, geliyorum, buradan bağlıyorum. Bu şekilde sonra bunu tutarken arkadaşlar o pembe ipime geçiyorum. Şimdi onunla hemen bakın dönüp şuradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Yandaki bakın bu direğin hemen şöyle üzerinden giriş yapıyorum. 1 2 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra üzerine 2 doluyorum. Geçiyorum bir yana. Şöyle. Buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şu iplerimizi de artık kesebiliriz. Sarıyı da kullanmıyoruz başka. Şöyle üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. 1 2. Sonra yana geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp hemen buradan giriş yaparak buraya 2 tane 1 2
ikili trabzan, 1 2 doluyorum, yanına 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra üzerine bir aldım, hemen yana geçip 1 2 ikili trabzan yapıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. 2 yerimi oluşturmuş oldum. Üzerine bir aldım, hemen yana geçtim. 1 2 2 doluyorum. 1 2 3. 3 tane yaptıktan sonra bir aldım, yine 1 2 ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Daha sonra yanındaki yere giriş yapıp sık iğnemi yapıyorum. Bir aldım, tekrar 2 tane ikili trabzan, 1 2 1 2 doladım, 3 tane üçlü trabzan, sonra 2 tane ikili trabzan, sonra buradan bakın birleştireceğim, şöyle birleştiriyorum ve bu şekli elde ediyorum. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Evet, bağlıyorum şöyle. Burayı da sıkılaştırıyorum. Biraz şöyle çekelim. Şimdi bu yaptığımız ikili trabzanımızı hemen şöyle çeviriyoruz ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıyorum. Burada bakın şöyle 2 tane yerim var. Hemen girişimi yapıyorum. Şu pembe ipimin fazlasını, koyu pembeyi bıraktım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle 1 2. Sonra hemen yana geçiyorum. Oraya da 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Buraya iniş yapıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Şöyle bakın yerimiz var. İlk yere 1 2 tane ikili trabzan, sonra üzerine bir alıyorum. Şu ortadakinin üzerine 3 tane 1 üçlü trabzan yapıyorum. 2 3. Sonra hemen yana geçip, yani şu aynı yerden bakın şöyle alıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra buradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir aldım. Buraya 2 tane ikili trabzan. 1 2 2 de yan tarafına hemen şöyle bakın. Şu ortadaki sık iğnemiz, onun yanından 1 2. Sonra sık iğnemizin üzerinden giriş yapıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bir aldık, üzerine tekrar aynı yerden giriş yaptım bakın. 1 2 yana devam ediyorum. 3 4. Hemen aşağıya iniyorum, sık iğnemi yapıyorum, tekrar üzerine bir aldım. Buradan başlıyorum. 1 2 1 2 zincir, pardon, doluyorum, üzerine üçlü trabzan yapıyorum, 3 tane yine, 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıyorum, hemen buradan giriş yapıyorum, aynı yerden arkadaşlarım bakın. 1 2 ikili trabzanımı yaptım, sonra buradan giriş yapıyorum, buradan devam edelim. Şöyle 1 2, buradan giriş yapıyoruz. 1 2, hemen sık iğnemizin üzerine sık iğnemizi yapıyoruz. Bir aldık, devam ediyoruz. 2 tane önce buraya, sonra buraya ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane, yani toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üzerine bir alıp sonra sık iğneden sonra yine 2 tane ikili trabzan,
3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Sonra bir aldık. Hemen buradan giriş yapıyoruz. Bakın şöyle. 1 2. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen dibine yapıyorum arkadaşlarım. Ve devam ediyorum. 2 tane 4 tane ikili trabzan ile 2 3 bir yana geçtim. 4. Sonra ortadan giriş yaparak buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Devam edelim bu şekilde. Son yaprağımızı da yapalım. 1 2. Sonra buraya 2 tane ikili trabzan. Hemen dibine yapabiliriz. Şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra üzerine bir alıp buraya 2 tane ikili trabzan. 1 2. Sonra üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane. 1 2 3. Üzerine bir aldık. Yana geçtik. 1 2. Sonra aynı yerden giriş yapıp sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra 2 tane ikili trabzanımızı buraya yapıyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Buradaki sık iğnemin üzerinden giriş yapıyorum ve şu şekilde kaydırarak çekiyorum. Evet, görüntümüz bakın bu şekilde geliyor. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Onu bağlıyorum şu şekilde. Bu arada alttaki pembe ipimizi de şurada yukarıya çıkartalım arkadaşlar. Kesebilirsiniz. Yani eğer öyle hani şey olmayacaksa kesip tekrar yapabilirsiniz. Onu da şu şekilde çıkartıyorum bakın. Hemen aldım alttan. Şöyle yukarıya aldım ve bağlıyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Üzerine bir aldım. Aşağıdaki bu sarı yerime geçiyorum. Bakın şuradan şöyle giriş yapıyorum. Ve buradan çıkartıp bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra bu dördünün üzerine arkadaşlarım bakın şöyle 4 tane 1 2 3 ve 4 sık iğne yaptım. Normal sık iğne. Sonra şu aradaki sık iğnemin hemen üstünden giriş yapıyorum şöyle ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki yerlerimin üzerine şöyle başlıyorum bakın. 1 2 3 3 tane sık iğne ile geldim. Dördüncüye giriş yapıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 3. Sonra üzerine almadan hemen buradan giriş yapıyorum. Altından sık iğnemin üzerinden şöyle yaprağımı oluşturmuş oluyorum. Sonra 4 tane sık iğne ile devam ediyorum üzerlerine. 1 2 3 4 tane sık iğneden sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum bu sarının buraya şu şekilde alıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine aynı şekilde arkadaşlarım 4 tane sık iğne 1 2 3 4. Sonra bu sık iğnemin üzerinden şu şekilde giriş yaparak bir tane sık iğne. Sonra 3 tane sık iğne buraya 1 2 3 dördüncüyü yaptım. 1-2 zincir çektim. Tekrar bir tane daha aynı yere yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 alta iniyorum. Hemen sık iğnemin dibine
oradan bir tane daha sık iğne yaptım. Ve devam ediyorum 4 tane sık iğne ile. 1 2 3 4, sonra üzerine bir aldım. Sarıdan alıyorum bu şekilde ve ikili trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum 4 tane ile. 1 2 3 4, alta indim. 1 2 3 4, 1 2 zincir, tekrar 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 2 3 4, sonra alta iniyoruz. Sonra tekrar 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4, bir aldık, üzerine geliyoruz buradan. Sonra 4 tane yine aynı şekilde tamamlıyoruz. Son olarak geliyorum ve burayla bu şekilde birleştiriyorum. Evet, görüntümüz, ilk yapraklarımız çiçeğimizin orta kısmına tamamlamış oluyoruz böylelikle. Şimdi arkadaşlarım diğer açık pembe olan ipimize geçiyoruz. Şöyle bunlar arkada dursun. Bunu da şu şekilde alıp yukarıya doğru çektim. Şimdi bununla burada üzerine bir alıyorum. Hemen şu arka kısmından arkadaşlarım bakın şöyle giriş yapıyorum. 1 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Geliyorum şu beyaz iplerimle bakın şöyle arkasından giriş yaparak buradan alıyoruz ve kaydırma ile bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane yine zincir çektim. Bu defa bu yaprağımın hemen arkasındaki beyaz yere geçiyorum. Buraya oradan giriş yaparak kaydırarak bağlıyorum. Şimdi tekrar 5 zincir, 1 2 3 4 5, bir aldım üzerine. Bakın şu ortadaki yeri, hemen bunun önce bu tarafından giriş yapıyoruz. Şöyle bir, aynı yere bir tane daha, 2, sonra tekrar bir yanına, hemen bu direk gibi olan yerin bir yanına geçiyorum. 1 2, şöyle bakın, böyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi 5 zincir, 1 2 3 4 5, geliyorum, bunu bu beyaz yer ile şöyle arasından geçiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, üzerine bir aldım. Tam ortadaki yerim burası, bakın. Hemen onun kenarından olan şuradan şöyle giriş yapabiliriz arkadaşlar. Fark etmiyor. 2 tane ikili trabzan bu tarafa, 2 tanesini de bu tarafa şöyle yapıyorum. Ortada 4 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Sonra 5 zincir geliyoruz, yine bağlıyoruz burayla.
Burada 2 tane yerim vardı zaten. Hemen 2 tane de bu tarafına yapıyorum. İkili trabzanı. Sonra burası ile birleştirirken alttaki iplerimi yukarıya doğru alıyorum arkadaşlar. Sonra bu rengime geçiyorum. Şöyle bakın, 2 bu tarafta var, 2 de bu tarafta var. Şimdi bu rengimi şöyle aldım. Bunu sıkılaştıralım biraz. Artık bu ipimizi de kesebiliriz bu arada. Şimdi burada şöyle yükseliyorum. 1 2 üçlü trabzan boyutuna getiriyorum. Sonra üzerine 2 doluyorum. Yine buraya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra üzerine 1 alıyorum. Bu pembe ipimi de götürüyorum. Sonra keseceğim arkadaşlar. Artık onunla da işimizi tamamladık. Şöyle hemen bakın, yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. 1 2. Sonra buradan hemen üzerinden ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıyorum ve bağlıyorum. Sonra üzerine 1 alıyorum, yine 7 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Gelip şuradaki kaydırarak bağladığım yere bağlıyorum bunu. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, 5 tane zincir çekelim. Kasmasın orası. Şöyle bağladım. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu aradaki boşluğa 7 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi sık iğnemi yapıyorum. Bakın hemen bunun üzerine. Bu şekilde. Sonra üzerine 1 alıp aradan giriş yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 1 2, üzerine 2 doluyorum. Bu ortadaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 1 aldım, üzerine yana geçtim. 1 2 ikili trabzan, hemen buradan giriş yapıp buraya bir tane sık iğne. İkili trabzanımızın hemen üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım bu sırada. Şimdi devam edelim. Üzerine 1 alıp 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Sonra gelip buradan giriş yapıp buraya bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir geçiyoruz buraya. Hemen bir tane sık iğne ile tutunduk. 1 aldık, üzerine yine 7 tane ikili trabzan. Hemen çektim. Şöyle bir tane buraya sık iğne. Tekrar 2 tane ikili trabzan. 1 2. Sonra üzerine 2 dolayıp üçlü trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane. Sonra yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. 7 tane ikili trabzanımı yaparak devam ediyorum. Bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Birleşim yerine. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Devam ediyoruz buradan. Tekrar 7 tane.
Evet, bakın şöyle bir göstereyim size. Böyle devam ediyoruz şimdi. 7 taneyi yaptıktan sonra buradan giriş yapıyoruz. Buraya bağladık. Hemen yanına geçiş yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 3 tane üçlü trabzan, sonra tekrar 2 tane ikili trabzan ve sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 7 tane. Yedi tane ikili trabzandan sonra 2, 3, 4, 5 yine zincirlerimizi çektik ve diğer tarafa geçip oraya 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4, 5, 6, 7. Sonra gelip buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Buraya 3 tane üçlü trabzanımızı yapmıştık. Hemen buradan giriş yapıp 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 ve 2. Buraya getirip birleştiriyoruz ve bir zincir çekip artık bu ipimizi de kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle diğer ipimizi de keselim. Beyaz ipimizle devam edeceğiz şimdi. Evet, beyaz ipimiz şöyle altta, hemen şurada bakın, şu üstünden şöyle öne doğru çekiyorum önce. Sonra buranın şu sık iğnem var arkadaşlarım, hemen dibinden giriş yapıyorum. Şöyle alarak bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Bunların üzerine şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Daha sonra geliyorum. Bu üst 2 tane zincirim vardı orada. Şu pembe ipimi de şu şekilde alttan alıyorum ve buraya bir tane şöyle sık iğne ile bağlıyorum. Sonra buraya geçiyorum. Yine sık iğneler ile geçiyorum bu ikili trabzanlarımın üzerine. 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra alta iniyorum. Bakın şu sık iğnemin içinden hemen alıp şu şekilde bağlıyorum. Sonra buraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne, bir tane zincir, tekrar 2 de çekebiliriz burada. 2 zincir çekelim. Şöyle bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3 ve 4. 4'e tamamladım. Şimdi sık iğne yapıyorum. Hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle alarak bir tane alttakinden çıkartıp sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra tekrar 7 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra buradan alıyorum. İçerisinden giriş yapıyorum. Tepesinden. Sonra alttaki pembe ipimi de aldım ve birleştiriyorum. Yine 7 tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde diğer yapraklara da bakın şöyle devam ettiriyorum.
Evet, bakın orta çiçek kısmını bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlarım. Şöyle buhar ütüsüyle düzeliyor. Gerçi bu kabarık durması gereken de bir model arkadaşlar burası. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz. Burada renkler dediğim gibi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi yeşil ipimiz ile buralara çiçek yapacağız, yaprak yapacağız. Şöyle tuttum. Bakın şu ortadaki yerin üst arka kısmından şöyle yapıp girişimi yapıyorum ve buraya tutunuyorum. Şöyle. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu iplerimizi daha sonra yok edebiliriz arkadaşlar. Onları şöyle arkaya bir alalım şimdi. Sonra geliyorum bunu bu üst bakın şu yaprağın hemen yine arkasından giriş yapıyorum. Şöyle çekiyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane üzerine doluyorum. Geliyorum bakın şu birleşim yerinin hemen burasından giriş yapıyorum. Şöyle bir tanesini çektim. Sonra 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Sonra üzerine 1, 2, 3, 4 doluyorum. Buradan bakın şöyle giriş yapıyorum. 2 çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 doluyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra 2 doluyorum. Geldim buraya. Hemen üstünden giriş yaptım. 1, 2, 3 de çekiyorum. 1 doluyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bir tanesini bu şekilde çekiyorum. Sonra ikili trabzan yapıyorum. 1 doladım. Ortadan giriş yapıyorum yine. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Sonra çeviriyorum. Üzerine yine bir alıyorum. Aynı yerin içerisinden giriş yapıyorum. Bir tane çakma sık iğne daha yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Hemen karşılık gelen yere ikili trabzanımı yapıyorum önce. 1, 2 doluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 doluyorum. Beşli trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Evet, bu şekilde yaprağımızı oluşturduktan sonra hemen yanındaki şu yaprağın arka kısmından giriş yapıyorum. Ve buraya şöyle kaydırarak bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geliyorum bu ortadaki yerimin hemen arkasından. Şöyle bakın. Şuradan giriş yapıyorum. Ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine diğer yaprağıma geçtim. Yani şu taraftaki yere. Buraya giriş yapıyoruz. Şöyle arkadan. Sık iğne de yapabiliriz. Şöyle sık iğne ile tutunabiliriz. Şimdi bir yaprakta buraya yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 doladım. Geliyorum ilkine. Şöyle hemen üstüne. Bir tanesini tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 doladım. 5'li trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 doladım. Bir üstünden giriş yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2 doladım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3.
Sonra bir doluyorum. Buradan giriş yapıyorum. Bir tanesini çektim. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir aldım. Hemen bir üstünden bakın o çekmiş olduğum zincirin üzerinden giriş yaptım. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Çevirdim. Tekrar bir çakma sık iğne daha yapıyorum buraya. Sonra üzerine bir aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 aldım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 aldım. Üzerine dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 aldım. Beşli trabzanımı yapıyorum. Sonra geliyorum. Hemen bunun arkasından giriş yapıyorum. Buraya sık iğne ile tutundum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geliyorum bu orta yerin hemen arkasından giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya giriş yapıyoruz. Beş tane doladık. Girişimizi yapıyoruz. Birini tek çektik. Diğerlerini ikişer ikişer çekiyoruz. 1 2 3 4 doladık. 1 2 3 4 5 3 doladık. 1 2 doladık. 1 doladık. Bir tanesini yaptım. Sonra ikili trabzan. Sonra üzerine bir aldım. Çakma sık iğnemi birincisini, ikincisini de yapıyorum aynı yere. Sonra bir aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 aldım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 aldım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 4 alıyorum. 4 beşli trabzanımı yapıyorum. Sonra gelip bunu buradaki yaprağıma hemen şöyle arkadan giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. 5 zincirimi çektim. Geliyorum bu ortadaki yerin hemen arkasından giriş yapıyorum. Evet bakın şöyle yapraklarımızı göstereyim size. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi 5 zincirimizi çektik. Geliyoruz buraya. Sık iğne ile tutunduk. 1 2 3 4 5 aldık. Aynı şekilde bir yaprak daha yapıyoruz. Evet, gelip bunu son olarak buraya bağlıyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengimize geçiyorum hemen.
Şöyle aldım. Şuradan arkadaşlar başlıyorum. Şöyle tutunduktan sonra buraya 5 tane çakma sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Hemen bu ortaya, üzerine yine alıyorum. Ortaya bir tane şöyle çakma sık iğnemi yaptım. Sonra 5 tane yine bu tarafa doğru devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Yaprağıma geldim bakın. Yaprağımın şu ikinci yeri arkadaşlar. Birinci burası, ikinci burası. Buradan giriş yapıyorum. Şöyle kaydırma ile buraya bağlıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 sıkmasın diye 5 tane zincir çekip geliyorum bu tarafında. Bakın birinci bu, ikinci bu. Hemen buradan şöyle arkasından giriş yapıp buraya kaydırma ile bağlıyorum. Sonra devam ediyorum. Üzerine alıp bu boşluğa şöyle gevşek bir şekilde 5 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 3 4 5. Sonra bu ortaya bir tane şöyle yeşilin hemen dibinden. Sonra devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Sonra geldik ikincisinden giriş yaptık. Şöyle bağladık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Geliyoruz bu tarafına. Şöyle bağladık. Sonra yine devam ediyorum. Çakma sık iğnelerle 2 3 4 5. Sonra yine şu ortaya bir tane yeşilin dibinden olmak kaydıyla bir tane yaptıktan sonra 5 tane yine çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. 3 4 5. Geldim ikincisine bağlıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Diğer tarafına geçiyorum. Sonra üzerine alıp devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Yeşilin dibinden hemen giriş yapıp bir tane buraya, sonra tekrar 5 tane daha yaparak devam ediyoruz. 2 3 4 5. ikinciye bağladık. 1 2 3 4 5 zincir çektik, bu tarafa geçtik. İkinciye yine bağlıyoruz ve kaydırma ile buraya geçip buraya bağlıyoruz. Evet, ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle durması sizin canınızı sıkmasın, o daha sonra açılıyor ve bu hale geliyor. Şimdi diğer sıraya geçelim. Yine üzerine alıyorum, hemen ilkinden başlıyorum. Şöyle 1 2, yani sık iğne, çakma sık iğnelerin aralarından bakın şöyle giriş yaparak yine çakma sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, burayı tamamladıktan sonra arkadaşlarım üzerine bir aldım. Bakın yine şu son birleşim yerine de bir tane daha yaptım. Üzerine bir alıyorum. Buraya giriş yapıyorum. 1 2 3. 3 tane buraya sık ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Tekrar bakın bu arkadaki beşliye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra yine buradan ilkini olmak üzere çakma sık iğneler yaparak devam ediyorum.
Toplam 12 tane olmuş oldu. Üzerine bir aldım. Yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane, 2, 3, 1, 2 zincir çektim araya. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra yine çakma sık iğnelerle devam ediyorum. Evet, burası bizim son yerimiz. Bakın şimdi diğer sırada tamamen bu düzelteceğiz bunu. Daha düzgün bir görünüme sahip olacak arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Yine geliyorum, burayla birleştiriyorum. Şöyle kaydırarak üzerine yine alıyorum ve yine çakma sık iğneler ile devam ediyorum. Bu aynı zamanda birleştirme sıramız. İğne yardımıyla ya da bu beraber tığ ile yaparken birleşim yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geldim. Bakın son yere de yaptığım ikili trabzanların üzerine de yaptıktan sonra bir tane ikili trabzan buraya yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum bir tane, bakın şu yeşil yaprağımızın üstünden giriş yapıyoruz bu şekilde. Bir iki tane zincir çektik, köşemizi de oluşturmuş oluyoruz. Şöyle bir ikili trabzan daha, sonra arkaya geçip buraya bir tane çakma sık iğne ve çakma sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Geldik bakın köşeye, aldık çakma sık iğnemizi yaptık. Bir de bu köşeyi bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Yaprağın hemen burasından giriş yapıp bir iki zincir çektim. Tekrar diğer tarafında zaten orada iki tane çakma sık iğnemiz vardı. Onların üzerine yapıp buraya tekrar arkaya dönüş yaptım ve oradan devam ediyorum. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz bu birleştirmeyi. Bakın burayı şöyle ekleme yapabilirsiniz. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi sık iğnemi yaptıktan sonra hemen karşılık gelen yerdeki sık iğneden giriş yapıyorum. Şöyle üstünden aldım ve bağlıyorum. Sonra tekrar arkadakine yaptım. Buranın da arkasındakine, yani karşılık gelen yerinden alarak bağlıyorum. Devam ediyoruz aynı şekilde. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz başka şekillerde iğne yardımı ile birleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet, şimdi bunu da tamamlayalım.
Evet, bakın arkadaşlarım, burayı da tamamladıktan sonra birleşimimizi yaptık. Artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle bakın, motifimiz biraz dalgalı duruyor. Elinizle şöyle çekiştirerek bu kenar kısımlarını düzeltebilirsiniz. Buhar ütüsü yaparsanız bakın şu şekilde düz bir görünüme sahip oluyor. Yapmazsanız böyle kabarık kabarık bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlarım. Zaten modelimizin, motifimizin özelliği de bu kabarıklığı aslında. Ben bunu ütülemiştim, bu şekle geldi. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şöyle elinizle çekiştirerek daha düz bir hale getirebilirsiniz. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.